Ayasofya, dünya üzerindeki en görkemli yapılardan biri. Bir ibadethane. Müze olarak kaldığı yıllar sonrasında tekrar ibadete açılan muazzam yapı. Bildiğiniz gibi yıllar sonra Ayasofya tekrar ibadete açıldı. Ve birazdan göstereceklerimi üzerleri kapatılmadan bizzat gidip inceleyebilirsiniz. Ayasofya'nın inşası sırasında çalışan pagan sanatçılar pek çok pagan sembolünü yapıya yerleştirdi. Fakat bunlarla beraber yapı içerisinde gizemli çizimler ve işaretler de bulundu. Size ilginç bir şey göstererek başlamak isterim. Görkemli bir sütun görmekteyiz. Güzel işlemelerle berenmiş. Fakat bakmanız gereken yer hemen bunun yanında durmakta. Duvarda bulunan bir el izi. Sağ ele ait bir iz bu. Ürpertici bir şekilde durmakta. Bunun ne olduğu hakkında bilinen 3 söylenti var. Bunlardan ilki bu ağır sütunları getirenlerin Hazreti Süleyman'ın kontrolündeki ruhsal ya da dünya dışı varlıklar olduğu, Ayasofya'nın kuruluşunda yardım ettikleri ve bunun için bir iz bıraktıkları yönünde. Diğeri ise Hazreti Meryem'in elinin izi olduğu bir taşın buraya getirilip eklendiği yönünde. Ayasofya'yı nurlandırması ve koruması için koruyucu bir el olarak konumlandırıldığı düşünülmekte. Bir diğer söylenti ise bunun 1. Justinian yani Ayasofya'yı yaptıran imparatorun elinin izi olduğu yönünde. Bu görkemli mabette kendisinden bir izin bulunmasının istediği söylenmekte. Bu el izinin ne olduğu halen bir sır. Fakat ürkütücü bir şekilde orada durduğu kesin. Geçelim Serafim meleklerine. Devasa kubbenin hemen altındaki 4 köşede yer alan 4 melek. Bunlar bildiğiniz gibi Azrail, Mikail, İsrafil ve Cebrail. Fakat bunlardan sadece bir tanesinin yüzü açık. İşte o Cebrail meleği. Rivayet edildiğine göre Roma hikayelerinde İstanbul eğer işgal edilir ve ele geçirilirse bu meleğin ortaya çıkıp onları geldikleri yere püskürteceğine inanılırmış. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethedip Ayasofya'ya sığınan halkı selamlamaya gitmiş. Halk arasındaki birçok kişi o sırada bu meleğe doğru bakmaktaymış. Çünkü meleğin ortaya çıkıp onları kurtarmasını beklemişler. Fakat elbette hiçbir şey olmamış. Bu onlar için oldukça hayal kırıklığına sebep olmuş olmalı. Bu 4 meleğin ayrıca bu ağır kubbeyi taşıdığına ve koruduğuna inanılmakta. Çünkü kubbe tarih boyunca defalarca yıkılmıştı. Ta ki Mimar Sinan bunu tekrar yapana kadar. Korumak demişken Ayasofya'nın işgalcilere, depremlere, sellere ve afetlere dayandığını ve halen ayakta olduğunu biliyoruz. İşte bazıları bunu işlenen bir tılsıma bağlamakta. Duvardaki vefk çizimi. Duvara kazınmış çizimler ve gizemli rakamlar görmekteyiz. Bunların vefk olduğu net bir şekilde bilinmekte. Vefk, Havas ilminin bir konusudur. Yani harf ve rakamların bir takım sihri anlamlar taşıdığı düşünülmekte. Belirli bir kare ya da dikdörtgen içine yazılan bu rakamların Ayasofya'yı görünür veya görünmez tüm kötülüklerden korunması için yapıldığı söylenmekte. Havas ilmini bilen birisinin burayı önemsediği ve korumaya aldığı düşünülmekte. Fakat bu anlamı kesin olarak çözülemeyen çizimler halen gizemini korumakta. Tarih boyunca bu mabedin içinde izin alınarak yapılan çizimler dışında bilinmeyen çizimler de bulunmakta. Ayasofya'nın üst katına çıkarsanız hemen ilerideki sütunlardan birinde bir resim görürsünüz. Ejderha kafasını andıran bir resim. Fakat resim sadece bundan ibaret değil. Eğer çizgileri takip edecek olursak devamında bir geminin ortaya çıktığını görürüz. Bu bir Viking gemisi. Vikingliler o dönemlerde paralı işçi olarak Roma'ya çağrılmaktaydı. Roma'nın gücüne güç katmak için. Bunun dışında hemen diğer bir sütunda köşeye yakın bir yerde başka bir çizim var. Bu bir Aziz'in resmi. Başında haresini görmekteyiz. Üzerine giydiği giysi, gözleri, burnu hepsi bu küçücük alana çizilmiş. Üstelik bu öyle silik bir şekilde görünüyor ki kim bilir ne zaman çizildi ve ne zaman sonra fark edildi. Bunun hemen karşı tarafındaki figür diğerlerine benzememekte. Sivri boynuzlara ve ellere sahip, sanki korkunç bir yaratık gibi resmedilmiş. Kimisi bunu tek gözü ve korkunç duruşu sebebiyle Deccal'e de benzetmekte. Ama bence bu sadece bir kuş resmi. Hemen solda gagası net bir şekilde görülmekte. Kafasında ve ellerinde tüyleri resmedilmiş.
sağa doğru dönmüş ve mantıken buradan bakınca sadece tek gözü görünmekte. Muhtemelen bu bir kartal resmi. Çünkü bu şövalyelerin simgesiydi. Az önce hani Vikinglerden bahsetmiştik ya. Şimdi bunun başka bir örneğini görelim. Yine üst katta bulunan bu bölümde askerler koruma amaçlı gözetleme yaparmış. İşte bu askerlerden biri can sıkıntısından mıdır bilinmez, kılıcıyla ya da hançeriyle bu mermere Havldan yazmış. Hemen yanında da bir asker, bir komutan resmi çizilmiş. İnsanlar günümüze kadar bunları sadece bir çizik sanarken bunun bir Viking yazısı olduğu ortaya çıkmış. Yani bu Vikingli bir asker ya da komutana ait bir iz. Videoya hemen döneceğiz fakat öncesinde size sponsorumuz olan BitChain'den kısaca bahsetmek isterim. Türkiye'nin ilk blockchain platformu olan BitChain geleceği günümüze getiriyor. Şirketleri özel blockchain çözümleriyle tanıştıran BitChain, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kripto paradan Türk lirasına ödeme seçeneği sunan BitChipay ile de 50'den fazla coin'in günlük alışverişlerimizde kullanılmasını sağlıyor. Gelecek blockchain'de, Türkiye'de blockchain ise BitChip teknolojide. Aslında en önemli gizemlerden biri de bu terleyen duvar ya da bir başka adıyla delikli duvar. Buraya gelenler baş parmağını yerleştirdikten sonra elleriyle tam bir tur atıp dilekte bulunmaktadır. Bazıları içeride bir meleğin hapsolduğunu, bazıları ise bunun Hz. Meryem'in gözyaşları olduğunu düşünmekte. İki sebepten de burası onlar için oldukça önemli. Fakat bizim için önemi bir başka rivayete dayanmakta. Anlatılana göre Fatih Sultan Mehmet buraya geldiğinde namaz kılmak ister. Fakat kıble yanlıştır ve her tek bir getirişinde namazı tekrar bozar. Bir türlü namaza başlayamazlar. Arkasında duran insanlar bunu anlayamaz ve şaşırırlar. Ardından buraya Hızır'ın geldiği ve deliğe parmağını yerleştirip bu devasa yapıyı kıbleye doğru çevirdiği, Fatih'in de hemen bundan sonra namazı başlattığı söylenir. Şu an Ayasofya kıbleden belli bir derece kaymış görünmekte. Fakat bunun zaman içindeki toprak kaymasından kaynaklandığı düşünülmekte. Tabii bunlar sadece birer rivayet. Ayasofya'nın gizemleri gerçekten de bitmiyor. Bu sefer size bir kroki göstereceğim. Bu Ayasofya'nın yer altındaki tünellerini gösteriyor olabilir. Bildiğiniz gibi Ayasofya'nın altı dehlizlere açılmaktadır. İşte bu çizimde bu dehlizlerin yerini gösteren bir kroki muhtemelen. Fakat bazıları bunun gizemli bir kapıya açılan yolu gösteren harita olduğuna inanmakta. Bunun yakınlarındaki bir çizime bakalım şimdi. 1920'li yıllardan sonra çıkan Yunan ve Rum ayaklanmaları sırasında Ayasofya'ya kadar giren işgalciler işte bu duvara izlerini bırakmış, burası tekrar bizim olacak demişlerdir. Öyle ki hemen burada çizdikleri Yunan bayrağını görebilirsiniz. İşte ancak resmini çizmekle yetinebilmişler. Şu an bakmakta olduğunuz bu mozaiğin aslında garip ve anlamlı bir hikayesi de var. Resimde ortada duran kişi Hazreti İsa. Elinde tuttuğu İncil'de şöyle yazmakta. Barış sizinle olsun. Ben dünyanın nuruyum. Yuhanna İncil'ine ait bir kısım bu. Solda Hazreti Meryem, sağda ise bir melek olan Cebrail resmedilmiş. Alt kısımda yalvarır şekilde diz çökense bir imparator. 6. Leon. Özel hayatında çok şanssız bir imparatordu 6. Leon. Çünkü evlendiği eşlerinin hepsi 1-2 yıl içinde hayatlarını kaybetti. Kilise o zamanlarda ikinci evlilikten sonrasını günah bulmaktaydı. İmparator varisinin olması için bir erkek evlat edinmek istiyordu. Kilise 3. evliliğe zar zor izin vermiş fakat o da vefat etmişti. 6. Leon artık bir erkek evlat sahibi olmadan evlilik yapmak istemiyordu. İşte bu yüzden imparator evlilik dışı sayısız günah işlemiş ve ona erkek evlat veren kadınla evlenmişti. İşlediği günahlar üzerine işte bu resmi yaptırmıştır. İsa'ya affetmesi için yalvaran bir imparatorun hikayesi. Özellikle hemen bu kapının üstüne çizilmesinin bir sebebi var. Çünkü buraya giren her imparator secde eder ve kapının eşiğini öptükten sonra içeriye girermiş. Kapı demişken bir başka görüntüye bakalım. Buna cennet cehennem kapısı denmekte. Kimisi de buna sadece mermer kapı diyor. Burayı ilginç yapan şey ise kilidi gözüken kapının anahtarının da hemen yanında asılı durması. Burasının gizemi için şöyle söylenmiş. Bu kapı ancak anahtarı almayı bilen kişi için sonuna kadar açılacaktır.
Son olarak Ayasofya'nın ana kubbesinin iç bölümündeki değişikliği ve muazzam göndermeyi anlatayım size. Burada eskiden Hz. İsa figürü yer alırmış ve bunun bir kısmında şöyle yazarmış: O İsa yeryüzünün nurudur. Fetihten sonra bu figürün üstü kapatılmış ve oraya ayetten bir bölüm yazılmıştır. Gökyüzünün ve yeryüzünün nuru Allah'tır. Bu gerçekten İslam aleminin yaptığı çok ince bir gönderme. Ayasofya bu saydığımız gizemli çizimlerden ve anlatılanlardan çok daha fazlasına sahip. Eğer bunlardan fazlasını ve Ayasofya'nın inanılmaz tarihini görmek isterseniz videoyu beğenmeniz ve paylaşmanız yeterli. Ben Nigma. Göstermem gereken daha çok gerçek var.